Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok basit, hemen örüp takabileceğiniz böyle sade ve şık eldiven öreceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Ben 3 milimetre tığ kullanıyorum. Herhangi bir koton ip kullanabilirsiniz. Öncelikle 16 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 zincirimizi çektikten sonra 15.'nin içerisine sık iğnemizi yapmaya başlıyoruz. Sonra hemen yanındakine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındakine. Toplamda burada 15 adet sık iğnemiz olacak. Nereyi oluşturuyoruz? Şu kısmı oluşturuyoruz. Burası toplam. Ben 16 tane yaptım. Neye göre sayıyorum? Şu iki çizgi gibi görünen kısımların arasını bir sıra olarak kabul ettim. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 diye sayarak toplam 16 sıra yaptım. Bu benim elimin boyutuna göre, ben kendime göre yaptım. O yüzden eğer siz daha büyük yapmak isterseniz elinizin ölçüsüne göre 20 veya 22 sıra ya da 18 sıra, hangisi uygunsa sizin için o kadar sıra örebilirsiniz. Ama ilk başta dediğim gibi 16 zincir çekip 15.'nin içinden sık iğne yapmaya başlıyoruz. Daha küçük çocuklara eğer yapmak istiyorsanız o zaman şu kısım şurada bilek kısmına gelecek. Burayı daha kısa tutmak isterseniz de yine 16 zincir değil de 12 zincir, 14 zincir şeklinde azaltabilirsiniz. Veya daha kalın istiyorum ben derseniz de arttırmasını ona göre yapabilirsiniz. Şimdi ilk sıramı bitirdim. Örgümü ters çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. Çektiğim zincire değil, hemen yanındakinin arka lobuna batıyorum. Aldım. Yine bir sık iğne yaptım. Tekrar bakın, arka lobuna batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Aslında örnek, en azından bilek kısmı yalnızca bu şekilde. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece hiçbir farklılık yok. Arkadaki loba batıp sık iğnemizi yapıyoruz. Sıra bittikten sonra da örgümüzü ters çeviriyoruz. Yine arka loba sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi ben 16 sıra ördüm. Her iki çizginin arasını bir sıraymış gibi saydım. 16 sıra yaptım. Ama siz bunu 20, 22 şeklinde arttırabilirsiniz. Tamamen elinizin ölçüsüne uygun olarak. Bu sırayı da bitirelim. Burada azaltma yapmış gibi olmamak adına şurada batılan yerlere isterseniz yaptığınızda 1-2 sıra şöyle bir sayın, 15 mi değil mi diye. Yine örgümü ters çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine bakın ilk şurada çektiğim zincire değil, hemen yanında şurada V şeklinde görünen kısmın arkasındaki lobu. Tekini alıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Şuradan tekini aldım. Sık iğnemi yapıyorum. Tekini aldım. Sık iğnemi yapıyorum. Burada bu kısmı oluşturuyoruz. Bu şekilde. Arkaya battım.
sık iğnemi yapıyorum. Şöyle bakın. Şu arkadakine, tekine batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Son sıramı da yaptım. Şöyle bakın, tırtırlı kısmı, her iki tarafı da öyle ama bu tarafı ters çevirdim. Şimdi birleştireceğim. Hiç zincir çekmedim. Şu arkadakini yine alıyorum. Bunun da bu kısmını aldım. İlmek kaydırıyorum. Yine arka kısmını aldım. Hemen sırada gelen ilmeğin içerisine batıyorum. Doğrudan çıkarıyorum. Yine arkadakini aldım. Karşısına gelen ilmeğe de batıyorum. Doğrudan içerisinden geçiriyorum. Son kısmı da yapalım. Sonra örneğimize başlayalım. Şöyle arkadan aldım. Şurada karşısına gelen kısma da battım. İlmek kaydırdım. Şimdi bu noktada şu bir yandaki boşluğa, şuraya tekrar bir ilmek kaydırma yapıyorum. Çünkü örneğim oradan başlayacak. Yani şu orta kısımlardan hep örneği yapacağım. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya tığımın başını doladım. Battım. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Tığımın başını doladım. Yine aynı noktaya ikisini birlikte, ikisini birlikte olacak şekilde aynı noktaya toplamda 4 tane ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Tığımın başını doladım. Şu bir ara boşluğu atlıyorum. İkinci boşluğa bakın, tır tır şuraları belli. Şu iki kesik çizgi gibi gelen yeri atlıyorum. Bir sonrakinin içerisine ilk ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığımın başını doladım. İkinci ikili trabzanımı yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını doladım. Aynı noktaya yine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi yine tığımın başını doladım. Şu bir arayı atlıyorum. Bir sonraki arada yine ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığımın başını doladım. İkinci ikili trabzanımı da yapıp arasına 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bakın, sırada gelen şu boşluğu atlıyorum. Tığımın başını doladım. Sonraki boşluğa batıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Bu sıra boyunca 2 tane ikili trabzan, arasına 2 zincir, tekrar aynı noktaya 2 tane ikili trabzan olacak şekilde bu sıramızı da tamamlayacağız. Şimdi son kısma da geldik. Bakın yine buraya atlıyorum. Şu bölüme
Son örneğimi de yapıyorum. Yine 2 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir. Yine aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi birleştireceğiz. Şu ilk başta 3 tane zincir çekmiştik. Üçüncünün içerisine batıyorum. Tığımın başını dolayıp ikisini de içerisinden geçiriyorum. Şimdi bir üst sırada örneği her zaman şu 2 tane ikili trabzanın arasına 2 zincir çekmiştik ya. Örnekleri hep oraya kuracağız. O yüzden o noktaya tekrar tığımı batırıyorum. İlmek kaydırıyorum. Orta kısma geldik. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya ikili trabzan yapıyorum. İlk başta çektiğimiz şu 3 zincirde ilk ikili trabzanımız gibi düşünüyoruz. Araya yine 2 zincir. Yine aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı boşluğa ikinci ikili trabzanımı da yaptım. Yine tığımın başını doluyorum. Arada zincir yok. Bir sonraki 4 tane ikili trabzanımın arasındaki 2 zincirlik boşluğa tığımı batırıyorum. İkili trabzanımın ilkini yapıyorum. İkinci ikili trabzanımı da yaptım. Yine 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde toplamda baş parmağımızın olduğu bölüme gelene kadar ben 6 sıra ördüm şunda. Yeterli geldi. 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüşüm. 5 sıra yeterli geldi. 5 sıramızı ördük. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıramızı da birleştiriyorum. Tekrar ilmek kaydırıyorum yandaki boşluğa. 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa ikinci ikili trabzanımı yapıp arasına 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa tığımın başını doladım. İkisini birlikte tekrar tığımın başını dolayıp ikisini birlikte çektim. Şimdi bu sırayı da normalde dediğim gibi şurada ben 5. sıradan sonra şu baş parmak kısmını bıraktım ve geri kalan kısmını ördüm. Şimdi onun nasıl olduğunu bu sıranın sonunda tekrar göstereceğim. Bakın, bu sıramızı böyle örmeye devam ediyoruz. Siz baş parmağınızın ya da elinizin rahatlığına göre 2 ya da 3 modeli boş bırakabilirsiniz. Bana bir tane yeterli olduğu için ben bir tanesini boş bırakıyorum. Ve birleştirmemi o şekilde yapıyorum. Şimdi ne demek istediğim daha net anlaşılacak. Şu sıramızı yapalım. Şimdi bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5 sırayı ördük. 6. sırayı da ördüm. Buraya kadar geldim. Arada bir tane şurada yapmamız gereken normalde bir yer daha var. Ama şu baş parmağın boşluğunu ben orada bırakacağım için orayı atlıyorum. Buraya bu örgü modelini yapmıyorum. İlk başladığım 6. sıradaki ilk başladığım 3. zincirin içerisine şöyle birleştirmemi yaptım. Bakın burası bu şekilde boşluk kalıyor. Tekrar
ilmek kaydırma yöntemiyle bir sonrakini orta boşluğuna batıyorum ve 3 zincir çekip tekrar modelimi kurmaya devam ediyorum. Bakın zaten yerleri belli artık. 2 tane ikili trabzan yaptım. 1-2 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi yine bir sonraki örneğin içerisine 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, yine aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burası bakın baş parmak kısmının boşluğu olarak kalmış oldu. Şu kısmı şu elinizin şuradaki hizasına göre nasıl rahat ediyorsanız o kadar örebilirsiniz. Ben kaç sıra ördüm? 1, 2, 3, 4, 5 sıra da oraya ördüm. 5 sıra daha ya da 6 sıra daha, dediğim gibi sizin elinizin ölçüsüne göre ördüğünüzde eldiveniniz hazır olmuş olacak. Dediğim gibi eğer ki daha büyük yapacaksanız, şurayı ben biliyorsunuz 16 sıra yapmıştım. Siz burayı 20-22 gibi yapacaksanız tabi bu örneklerinizin sayısı da sizin değişecek. Bu şekilde giden. Buradaki kısmı da yine şu elinizin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Daha bol yapmak isteyenler daha bol yapabilir. Şöyle hani bol durmasını istiyorsanız dediğim gibi daha büyük yapabilirsiniz. Ben burada işte bir tane örnek atladım şurada. Bir taneyi atladım. Ama siz yok benim parmağım rahatsız ediyor diyorsanız o zaman 2 örnek de atlayıp birleştirmenizi yapıp üst sıralara devam edebilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen sizin elinizin ölçüsüne bağlı olarak değişiyor. Ama mantık olarak yapılışı anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz.